Bana paspasla adam öldürttünüz. Paspasla adam öldürttünüz bana. Oğlum iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Serbest karakteri Ölümlü Dünya yayınlandığından beri replikleri herkesin diline dolan efsane bir karakter. Hoş geldin. Serbest ben. Bu videoda diğerlerinden biraz daha farklı bir karakteri, bir komedi karakteri olarak Serbest'i inceleyeceğim. Şu ana dek incelediğimiz karakterlerde psikolojik derinliği görmek daha kolay geliyordu. Çünkü acıların üzerinden ilerliyordu. Tabii Kemal Sunal filmleri hariç. Ama orada da açık toplumsal mesajlar veriliyordu. Serbest ise daha arka planda kalmış, ailenin pek önemsemiyor gibi görünen ama şımarık olan çocuğu diyebilirim. 3 tane, 3 rakamı ama üçüncüsü küçük 3. O yüzden incelemesi bence bir tık daha zor ama eğlenceli. Düşünsene adam dürtüleri ne derse onu yapıyor. Aklına geleni olduğu gibi söylüyor. Duygu yönetimi desen hak getire. Her an bağırmaya başlayabilir. Benim canım geçen akşam meyve suyu istedi, alamadım ya. Herkesin ciddi olduğu bir ortamda o bambaşka bir frekans. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Neden hep arkada unutulan kişi o oluyor? Hazırsan bu absürt karakterin psikolojik derinliğine beraber bakalım. İlk maddemiz dürtüsellik. Başka bir deyişle freni patlamış kamyon gibi bitiyor. Yani Serbest'in her an ne istiyorsa onu söylemesi veya yapması demek. Abileri falan arabadayken bir anda herkesi genel eve götürmesi mesela. Beynimizin ön tarafında yani alın kısmında frontal lob dediğimiz bir kısım var. Bu arkadaşın görevi güvenlik görevlisi gibi gelen gideni değerlendirmek diyebiliriz. Aklımıza düşünceler geldiğinde bizi yönlendiriyor. İşte mesela ben cenazedeyiz, gülmenin sırası değil, patron çok sinirli şu an zam istenmez gibi şeyleri neyin nerede söyleneceğini bize o söylüyor. Bunları denetliyor ve bizi frenliyor. Serbest'in zihnindeki o güvenlik görevlisi nasıl desem sanki uyuyormuş gibi ya da orada kapıyı bırakıp gitmiş gibi. Çünkü Serbest'te hiçbir filtre yok. Doğrudan düşüncesini eyleme döküyor. Mesela ilk filmin sonunda evde herkes taranırken öleceklerini falan konuşuyorlar. Serbest'in ilk söylediği şey hiç ilişkiye girmemiş olması. Hani durum ne olursa olsun aklındaki düşünce neyse onu o an orada söyleyebilir. Aslında bu özellik 3-4 yaşlarındaki bir çocukta çok normaldir. Bilirsin hani çocuğun biri gelip anne bu teyze niye bu kadar şişman diyebilir herkesin içinde. İşte Serbest sanki o yaşlardaki bir çocuğun koca bir adamın bedenine hapsolmuş hali. Bilmiyorum. Operasyon Hiçbir fikrim yok ya. getirdi ya. Bu konu benim için kapalı. Peki ama neden? Neden koskoca adam 4 yaşında bir çocuk gibi davranıyor? Serbest'in hayatını ya da geçmişini çok da detaylı bilmediğimizden iki ihtimalden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki nörolojik yapı olabilir. Yani Serbest dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşıyor olabilir. Yani beyni o kadar hızlı ve kaotik çalışıyor ki o bahsettiğimiz güvenlik görevlisi bu hıza yetişemiyor ve işini tam olarak yapamıyor. Yani motoru Ferrari ama frenleri bisiklet freni gibi. O yüzden duramıyor olabilir. Ama sanki bana ikinci sebep daha ağır basıyormuş gibi. Bu da kaçış psikolojisi. Düşünsene ailen kiralık katil. Her an ölebilirsin, kurşunlar havada uçuşuyor. Stres seviyesi arşa çıkmış yani. Bu kadar korkunç bir gerçeklikle baş etmek için Serbest ne yapıyor? Gerçekliği reddediyor. Ciddi konulara girerse sorumluluk alması gerekecek. Belki tetiği onun çekmesi gerekecek. Ama eğer evin dürtüsel çocuğu rolünü oynarsa kimse ona o ağır yükü vermez. Yani Serbest'in o saçma soruları aslında o korkunç katil kimliğinden kaçıp kendi güvenli ve saçma dünyasına sığınma yolu olabilir. Oldum felç. Ama tabii bu sığınak her zaman da işe yaramıyor. Gerçekler sıkıştırdığında veya kendini ifade edemediğinde o olmayan fren sistemi bu sefer duygularda patlak veriyor. Düşüncelerini filtreleyemeyen bir zihnin duygularını filtrelemesini zaten bekleyemiyoruz. Freni patlamış bir kamyon gibi demiştik ya, o kamyon sadece hızlı da gitmiyor, çok fazla da ses çıkarıyor aslında. Bu da bizi Serbest'in ikinci ikonik özelliği olan kulaklarımızın pasını silen o maddeye getiriyor. Duygu kontrolü ya da duygu kontrolsüzlüğü. Abi çıldıracağım, yemin ediyorum aklımı oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik? Şimdi Serbest'in o ani yükselmelerini, o bir anda bağırarak açıklamalar yapmalarını bilirsiniz. Bunu düdüklü tencere üzerinden anlatabiliriz. Normal bir insanın duygusal dünyası kapağı açık bir tencere gibidir. Sinirleniriz, biraz buhar çıkarırız, söyleniriz, sakinleşiriz. Yani o basıncı yavaş yavaş tahliye ederiz. Ama Serbest'in duygusal yapısı sanki o düdüklü tencerenin tepesindeki fısfısı bozulmuş bir düdüklü tencere gibi. İçeride duygu birikiyor. Anlaşılmazlığını hissettiğinde ya da işler ters gittiğinde o basıncı yavaşça dışarı çıkaracak bir mekanizması yok. Yani Serbest o an yaşadığı sıkıntıyı yetişkin kelimelerine dökemiyor. O yüzden de fabrika ayarlarına yani çocukluğuna dönüyor. Bunu düşünebilirsin, Serbest bağırdığında korkunç gözükmüyor. Daha çok çaresiz görünüyor. Kendini anlatamadığında bu sefer sesini yükselterek beni duyun, buradayım demeye çalışıyor. Biraz trajikomik bir görüntü aslında. Ciddiye alınmak için bağırıyor ama bağırdığı için ciddiye alınmıyor.
Bir yandan da serbestliğin ciddiye alınmamasının tek sebebi bağırması değil. Bunu izlerken biz de böyle düşünüyoruz tabii ki. Serbest birazcık daha maskot rolünde. Ailelerde genelde herkesin gizli bir görevi vardır. Serbestin görevi de sanki gerginliği dağıtmak. Ortam buz gibi mi oldu? Babaları çok mu sinirlendi? Ölüm tehlikesi mi var? Serbest hemen ortaya atlayıp saçma sapan bir laf eder ya da bağırıp çağırır. Böylece ortamın gerginliği düşer. Duymuşsunuzdur. Anadolu Tat 1071. Anadolu Tat 1071. Aslında ailesinin hakkını yememek lazım. Onlar serbesti seviyorlar. Tamamen de yok saymıyorlar yani. Serbest ortadan kaybolduğunda nerede olduğunu soruyorlar her zaman. Ama ne hikmetse o kaos anlarında hep unutulan kişi, geride kalan kişi serbest oluyor. Bence bunun sebebi serbestin öngörülemez yapısı. Normalde bir aile ferdi eksik olduğunda onu fark etmek çok daha kolay. Ama serbest o kadar başına buyruk, o kadar kendi dünyasında yaşayan biri ki ortalarda olmadığında kimse eyvah nereye gitti bu diye düşünmüyor. Muhtemelen yine bir şeylerle uğraşıyor, çıkar ortaya diye düşünüyorlar. Yani adamın dürtüselliği onun ortadan kaybolmasını bile normalleştiriyor. Bu da bizi o görünmezlik meselesine getiriyor. Bu biraz derinlemesine bir analiz olacak belki ama psikolojik bir paradokstan söz edebiliriz. Normalde mantıken odada en çok bağıran, en çok gürültü yapan kişinin hemen fark edilmesi lazım değil mi? Ama serbestte tam tersi oluyor. Çünkü sürekli bağıran biri bir noktadan sonra çevresindeki kişiler için arka plan gürültüsüne dönüşüyor. Aslında sürekli duyduğumuz bir sese duyarsızlaşmamıza benziyor. Hani evimizin önünde sürekli alarmı çalan bozuk bir araba olsa 5 dakika boyunca çok rahatsız olabilirsiniz, çileden çıkabilirsiniz. Ama 3 saatte artık alışmaya başlarsınız. Siniriniz bozulsa da o sesli beyniniz birazcık daha silmeye başlar bir noktadan sonra. İşte serbestin o bağırmaları, çağırmaları da biraz Mermer ailesi için böyle olmuş. Bir noktada onların otomatik olarak kabul ettiği, duymamaya başladığı bir şey olmuş. Mesela serbestin temizlik odasında unutulduğu sahne tam olarak böyle. Gelip söyleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Herkes ona bakıyor, dinliyor. Sonra tek sordukları şey iyi misin oluyor. O da iyiyim diyor ve yollarına devam ediyorlar. Bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Bir diğer sebep de serbestin edilgen duruşu. Fark ettiysen serbest aslında film boyunca kendisi bir rota çizmiyor ya da bir plan yapmıyor. Genelde o plana uyan kişi oluyor. Yani kaos anlarında o arkadan gelen kişi olduğu için belki de ilk planda fark edilmiyor diyebiliriz. Babam beni bu adamlara vermek istemedi. Kaçtık. Her seferinde beni arkada bıraktınız. Yani şöyle bir toparlayıp baktığımızda aslında serbesti böyle freni patlamış bir kamyona, düdüklü tencerelere benzettik. Peki bu kadar arızalı bir karakteri neden bu kadar çok seviyoruz? Her sahnesine gülüyoruz, her repliği aklımızda kalıyor. Ya sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Çünkü bence serbest hepimizin içinde yaşayan ama sürekli susturduğumuz o yaramaz çocuk gibi. Bizim susmamız gereken yerlerde o konuşuyor. Bizim ayıp olur dediğimiz yerlerde o bağırıyor. Taktığımız sosyal maskeleri çok da takmıyor. Freud'un bahsettiği o saf iple hareket ediyor. Yani dürtüleriyle. Hayatın içinde o maskeleri takmak bizim için gerekli ve o sosyal maskeleri taktığımız için bazı şeyler daha iyi ilerliyor. Ama hepimizin içinde o dürtüler var. Ve belki kendi hayatımızda bu kadar serbest olamadığımız için ekranda serbest izlemek bize bu kadar keyif veriyor. Çünkü gerçek hayatta başka birinin yapmasından rahatsız olabiliriz ya da kendimiz yaptığımızda bu pek hoş sonuçlarla karşılanmaz. Ama ekranda bunu izlemek sadece keyif veriyor. Senin de böyle çevrende aklına geleni anında söyleyen, filtresiz bir arkadaşın var mı? Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve daha fazla psikoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bugün varım, yarın yokum. Bilmeyenler olabilir.